Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Noas marka. Tabii burada marka fark etmiyor. Hepsinin standart aynı. E, Otomat zaman saati. Yani günün belirli saatlerinde herhangi bir yerde yanmasını istediğiniz ışığı bunu bağlayarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu köy evi olur, evinizin, apartmanınızın bahçesi olur ya da koridor olur veya evinizin herhangi bir ışığı günün belli bir saatinde yanmasını istiyorsanız bunu takmanız lazım. Bu ne işe yarıyor? Dediğim gibi sizin ayarladığınız zaman saatine göre işte gece saat 8 ile 9 arası yanmasını istiyorsanız 8 ile 9 arası o ışık ya da o herhangi bir elektronik cihaz devreye girer ve çalışmaya başlar. Bunun temel mantığı bu. Peki bunun bağlantılarını nasıl yapacağız? Şimdi gelelim bu konuya. Burada dikkatlice göstereceğim. Çünkü bunu dikkatlice izlemeniz lazım. Yoksa hata yaparsınız. Hata yaparsanız da işleminiz gerçekleşmez ya da ürün bozulur. Bundan dolayı sardırmadan dikkatlice dinleyin. Burada L ve N harfi var. L ve N ve ortada da M harfi var. Eğer bu ortada M harfi varsa elektriğimizden gelecek olan nötr ve fazı buraya takacağız anlamına geliyor. Peki nötr ve fazı nereye takacağız? Burada ne yazıyor? Öndeki kısım yani şu üst kısım, şunun hemen alt kısmındaki N kısmına nötr takıyoruz. L dediği de aşağıya fazı yani elektrik yüklü olan kablomuzu bu alt kısma, bunu da bu üst kısma takmamız lazım. Öncelikle şunu belirteyim. Burada bir de köprüleme yapmamız lazım. Yani elektriği şuradan şöyle bir köprü kablosuyla buradan alıp buraya atacak bir köprüleme yapmamız lazım. Şunu biraz daha açalım. Şimdi burada göstereyim. Şu en alt kısım, şu gördüğünüz L ve N kısmı bizim faz kablomuz kahverengi olarak kabul edelim. Kahverengi zaten taktığımızda kahverengi olacak. Bunu buraya yerleştiriyorum. Ve arkasından bu küçük kablomu bunun yanına ve onun yanına köprülememi yapıyorum. Bunu buraya taktıktan sonra şuradan bunu sıkıştırmaya başlıyoruz. Ne yaptık biz burada? Yan tarafa elektrik kablosu çekmiş gibi olduk. Yani burada yanda artık faz var. Bu nötr ise bu kısma girecek. Bunu da buraya takıyoruz. Ve bu nötrün yanına da bu nötr kablomuzun yanına da ya bunu böyle uygulamalı olarak gösteriyorum ki kafanız karışmasın. Bağlayacağımız ışığın kablosundan herhangi biri fark etmiyor. Bunlarda zaten nötr ya da faz olayı yok. İkisinden birisini taktınız mı İkisi aynı anda iş görüyor. Bunu buraya, bunu da onun yanına sıkıştıracağız ve sonra sıkacağız. Evet. Bunu da buraya taktıktan sonra bunu da sıkıyoruz. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra zaten ayarlamayı da göstereceğim. Ve son kablomuz kaldı. Bu son kalan kablomuzda bu yine en üst burada 1 ve 2 işaretli olan kısma takacağız. Ya bu elektriğin akımını kesip kapatacak olan yerimiz. Bunu da evet sıktık. Şimdi bunu şurada bir prizimiz var. Buna takacağız. Gördüğünüz gibi şu an elektriğimiz geldi. Şurada da sesi duyabiliyorsunuzdur. Saat çalışmaya başladı. Artık şurayı göstereceğim. Artık burada işlem yapabiliriz. Nasıl işlem yapacağız? Bunu çalışmasını istediğimiz saat aralığına getireceğiz. Şunları mesela göstereyim. Şunları mesela saat
10 gösteriyor burada. Şurada saat 10 gösteriyor. Eğer saat gündüz saat 10'da 11'e kadar yanmasını istiyorsanız şuradaki çeltikleri buraya getirmeniz lazım. Buradaki çeltikler buraya gelirse bunu ayarlamış oluyorsunuz. Şimdi ilk önce bir uygulamalı gösterelim. Evet, şu an devreye girdi ürün. Gördüğünüz gibi ben saat 20 ile saat 8 ile 23 arasına, 23.30 arasına, yani saat gece 11.30'a kadar yansın istiyorum. Bunu çeviriyorum. Çeviriyorum. Evet, şu an 19'a geldim. 20 olduktan sonra gördüğünüz yandı. Şuradaki, yani buraya çekmiş olduğum bu yukarı gittiğinde elektrik aksamını devreye sokuyor ve çalışmaya başlıyor. Ve yine devam ediyorum. Saat 23. Evet, gördüğünüz gibi tekrar söndü. Bütün mantık bu. Şuradaki çeltik yukarı kalktığında buraya geldim. Evet, saat şu an 8. Geldiği anda evet, gördüğünüz gibi ışık yanmaya başladı. Bunu peki nasıl ayarlayacağız? Şu an saatimiz, sallıyorum, gündüz saat 11 diyelim. Evet, şu an saat 11. Bunu burada bırakacağım. Bu normal saatmiş gibi çalışıyor. Ve bu sürekli aşağı doğru ilerliyor. Saat 8'e geldiğinde bu otomatik olarak ışık yanacak. Ve tekrar sönecek. Tekrar şunu şöyle göstereyim. Mesela evimizin bir elektriği var diyelim. Saat 3 ile 16 arasında yanmasını istiyoruz. 15 ile 16 arasında yanmasını istiyoruz. Bu çeltikleri şöyle bir tornavida yardımıyla, mesela bu fazla oldu, bunu tekrar ittirebilirsiniz. Bu şekilde tekrar çeviriyorum. 8'de yandı. Ve 15'e doğru geldim. Evet, şu an tam 15'in sınırında. Ve yandı. Bir daha bunu şöyle bırakalım. Bakalım yanacak mı? Evet. Ürünümüz gördüğünüz gibi artık yandı. Uzun bir süre bekledim. Ama tabii ben burayı kırpacağım. Sadece yanma kısmını göstereceğim. Ürünümüz gayet nizami bir şekilde çalışıyor. Bağlantıları bu şekilde. Ben tekrar şunu evet kapatayım. Daha net görün diye tekrar anlatacağım. Şunu aşağı indirdim. Buradan ne yaptık arkadaşlar? Buradan nötr girişimizi sağladık. Burada N harfi yazıyor. En üstte buradan nötr girişimizi sağladık. L harfi var. Faz girişimizi sağladık. Yani elektriğin olduğu kablo. Kablomuzu bu şekilde değdireceğiz. Ve burada ışık yanıyorsa bu bilin ki faz olan kablomuz. Bunu buraya bağladık. Sonra buradan bu kısma elektrik verdik. Yani faz verdik. Ve ışığımızın kablolarını ise en üstte, birini sağ tarafa nötrle birleştiriyoruz. Birisini de bu tarafa bağlıyoruz. Yönleri fark etmiyor. Bu kablo buraya mı gelecek, bu buraya mı gelecek fark etmiyor. Bunlarda nötr ya da faz olayı yok. Bunu direkt bağlayabiliyorsunuz. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra buraya geliyorsunuz. Burada hangi saatlerde çalışmasını istiyorsanız sol taraf alıyorsunuz, bu tarafa alıyorsunuz. Hangi saatlerde çalışmasını istemiyorsanız ise bu sefer sağ tarafa doğru bir kontrol kalemi ya da tırnağınızın ucuyla da bunu ittirebilirsiniz. Ürün tamamen bu şekilde. Ya da siz bunların hepsini şöyle göstereyim. Ya ben bunu
ayarladım ama gösteriyorum. Ben bunu ayarladım ama ben bu şekilde kullanmak istemiyorum derseniz bu kesinlikle hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Yani şu an hepsi sağ tarafta görüyorsunuz. Hepsi sağ tarafta. Bu kesinlikle çalışmayacak. Şuradakini otomatik, yani bunu şartel gibi kullanmak isterseniz de buradan bastınız mı yanar. Bunu yukarı aldınız mı kapanır. Eğer bunu bu şekilde ya biz manuel kullanalım derseniz de bunu aşağı indirirsiniz yanar. Yukarı kaldırırsınız söner. Temel mantık bu şekilde arkadaşlar. İnşallah anlattıklarım faydalı olmuştur. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.